Merhaba arkadaşlar, ben Babakaro. Tekrardan yeni bir videoda sizinle beraberim. Lütfen bu videoyu izlemeden önce bir beğeni atıp ve abone olun arkadaşlar. Bunlar benim için bir destektir. Ücretsiz destekler her zaman benim için çok önemli ve lütfen bunu benden eksiltmeyin arkadaşlar. Şimdiden teşekkür ederim. Arkadaşlar, bugün zaten Suare'yi inceleyeceğiz. İki komutan KK2'ye Suare'ye eklendi. Birisi Takeda Shingen ve birisi de Bertrand Du Güselcin, Bertrand işte. Biz Bertrand diyoruz. Bitti gitti yani bu kadar söyleyeyim size. Şimdi KYK1'de Suare'ler bir tık daha geride kalmıştı. Yani böyle üzülüyordu. Abi Suare KYK1'de Suare komutanlarımız ne var? Mesela örnek veriyorum. Bir tane Minamoto vardı, paketle satın alıyordu. Bir tane de Cao Cao vardı. Herkes paketle satın alıyordu. Ya bu komutanlara kafa basılmıyordu. Hep bunu diyorduk. Kafalarınızı biriktirin. Başka bir birim oynayın. Ya herhangi bir şey yapın. Veya hatta bazı arkadaşlarımız 5-5-1-1 Minamoto yapıyordu. Arkasına da Baybars KK2'de de Selahattin'i 5-5-5-1 yapıyordu. Veya hatta mecburiyetten YSG fulleniyordu bazı oyunculardan ve bu tarz şeyler çok fazla oluyordu. Şimdi artık tamamen değişti. KK2'deki iki komutan geldi ve bu iki komutan gerçekten çok sağlam. Yani KK2'nin Suare'nin popüler olduğunu artık tekrardan ortaya çıkacak. Hem açık alanda hem rallide. Bu ne kadar olacak? Şimdi beraber söyleyeceğiz. Arkadaşlar ilk başında Bertrand Daya Takeda ile başlayacağız. Takeda Kay Kaplanı, Suare çok yoğunluk hareketlik. Yani açık alanda bir komutandır arkadaşlar. Ve bu chart'tan geliyor. Bertrand da tabii ki Vali'den geliyor arkadaşlar. Şimdi Takeda Suare çok yoğunluk hareketlik. Geçelim bakalım bu komutan nasıl çalışıyor. Yani neler var. Becerileri tamamen değişti arkadaşlar. O yüzden şu an bunu izlemeniz gerekiyor. Ateş kadar vahşi etkin beceri öfke gerekmesini bir hedef kıtaya 4 saniyeliğine yakar. 4 saniyeliğine yanılan bir kıta temel saldırı hasarı aldığında %50 ihtimalde, bakın %50 ihtimalde 1 saniye boyunca %50 daha çok hasar alır. Bekleme süresi 2 saniye. Yani bu komutanı vuran %50 daha fazla hasar alıyor arkadaşlar. O yüzden bu komutanı hiçbir şekilde suarmlayamazsın arkadaşlar. Açık alanda bunu vuran bir tık daha fazla canı yakar. Canı yanar yani. O yüzden birinci becerisi çok çok sağlamdır. İkinci becerisi rüzgar kadar çevik. Pasif beceri. Bu komutanın suare birimlerine %40 saldırı artışı kazanıyor kıtası. Her temel saldırı başlattığından arkadaşlar her temel saldırı başlattığında %10 ihtimalle 3 saniye boyunca %30 intikal hız bonusu veriyor. İkinci becerisi de oldukça yüksek. %40 sualı saldırı bonusu ve %30 intikal hız bonusu bu komutanı gerçekten popüler yapacak arkadaşlar. Yani 5-5-1-1 şu ana kadar kullanabiliyorsunuz. Orman kadar uysal. Pasif beceri. Bu komutan ateş kadar vahşi becerini her kullanışından kıtası 4 saniye boyunca saniye başına hafif yaralı birimlerinin bir kısmını iyileştiriyor. İyileştirme faktörü 150 arkadaşlar. Bu çok iyidir. Yani bu beceri kullandığında arkadaşlar 4 saniye boyunca 150 150 150 150 bir iyileştirme faktörü yapıyor. İyileştirme faktörü ne anlama geliyor arkadaşlar? Yani bu komutan kendisine can veriyor. Daha yüksek olacak ve daha fazla, yani herkes her ne kadar bunu suarmlarsalar arkadaşlar daha fazla hasar alıyorlar. O yüzden bu çok çok iyidir. Ve bu komutan kıtası sadece suare birimlerinden oluşuyorsa %20 savunma artışı kazanıyor arkadaşlar. %20 de savunma artışı kazanıyor. Eğer ki sadece suare ise. Tabii ki bu suare ile dolduracaksınız. Yani bir kıtanın suare olacak. Dördüncü beceriye bakarsak arkadaşlar burada daha kadar sarsılmaz. Pasif beceri. Bu komutan kıtası %5 daha az beceri hasarı alıyor. Bu bir. Kıtası her temel saldırı hasarı aldığında %10 ihtimalle sonraki 3 saniye boyunca gelen tüm normal hasarı %25 ve gelen tüm karşı saldırı hasar ekstradan %25 düşürür arkadaşlar. Bekleme süresi 3 saniye. Şimdi burada kim buna vuruyorsa normal hasar düşüşü olacak %25 ve karşı saldırı hasar düşüşü de %25. Yani bu komutan arkadaşlar Fetih sezondaydı, KVK2'ye döndü ama bu becerisi yine aynı şekilde, yani gerçekten can yakıyor arkadaşlar. 4. becerisiyle. Yani bu komutanı bence 5-5 böyle Suara savunması %40, iyileştirme faktörü de 150 varsa ya %20 de savunma. Bu komutanın her becerisi ayrıyetten bir zevk veriyor. Ayrıyetten bir güzellik kazandırıyor size. Ve tabii ki gelelim
uzmanlığıyla. Bu komutan diyor ki Koşuryun Kangu, bu komutanın kıtası yanan düşmanlarına %30 daha çok normal hasar veriyor. Yanan düşmanlar bakın %30 daha çok normal hasar veriyor. Burada ne veriyordu? %50 alınan hasar artışı arkadaşlar. Burada %40 savar saldırı bonusu, %30 intikal hız bonusu. Burada %40 süvari savunma bonusumuz var arkadaşlar. Buradan %25 hasar düşüyor. Buradan da %25 saldırı hasar düşüyor. Arkadaşa karşı saldırı hasar düşüyor. Ve buradan da %5 tabii ki ve buradan da direkt becerisi bu komutan kıtası yanan düşmanlara. Yani birisi, tamam mı? Birisi yanıyor ya. Tamam mı? Ya birisi saldırıyor ya, saldırıyorsun. %30 daha çok normal hasar veriyoruz arkadaşlar. Ve bu yüzden bu komutan gerçekten yüksek olacak. Peki Takeda ile kiminle kullanıyoruz? Burada diyor ki Takeda'yı biz Bertrand'la kullanıyoruz. Şimdi geçelim bakalım Bertrand nasıl bir komutan. Süvari çok yoğunlu combo. Combo yeni gelen bir yetenek ağacıdır arkadaşlar. Bakalım Bertrand nasıl? Takeda tek hedefli vuruyor. Yani vurunca arkadaşlar tek hedefli vuruyorsa yani demek böyle arkadaşlar. Yani bu komutanı vuran kendisi karşı saldırı hasarı alıyor ve daha fazla hasar alıyor. Yani böyle bir şey söyleyebiliriz. Şimdi burada Bertrand'a geldik. Bertrand'ın açık alan hasarı yani böyle tak diye düz vuruyor. Dümdüz vuruyor yani. Dümdüz vuruyor. Geçelim. Alan etkilisi var. Öfke gerekmesini bin. Ne diyor? Dikdörtgen şekilli bir alanda bulunan 3 düşmana kadar. Düşman kıtasına karşı 2 combo saldırı hasarı başlatıyor. 2 karşı bu combo saldırı hasarı başlatıyor. 600. 600 combo hasarı veriyor arkadaşlar. Ve her ek hedefe verilen hasarını %15 azaltıyor. Bir tık daha azdır arkadaşlar. Kombosu. Tamam mı? Combo hasar artışı gerçekten 600 azdır ama sağlam bir şekilde buradan. Hedefler ön öfke kaybettiler. 10 öfke değil de aslında 30 öfke kaybediyor. Yani bu komutanın birinci becerisi zaten Takeda ile beraber kullanıyorsunuz. Burada ne diyor? %50 Alman normal hasar artışı kazanıyor buradan. Tamam mı? Düşman alıyor. Ve buradan da direkt arkadaşlar bu komutan 600 ve öfke de kazandırıyor. Yani Takeda'yı suarmlıyorlar. Tamam mı? Bu komutan da vuruyor. Öfkeyi de kaybettiriyor düşmana. Çok daha sağlam bir şekilde açık alanda kalıyor. Peki ikinci beceri. Derbiye'nin sempatisi. Bu komutanın suare birimlerini %10 saldırı ve %10 sağlık artışı kazanıyor. Ayrıca birlik bölgenin dışındayken suare birimlerinin %10 intikal hızı artışı kazanıyor ve alınan hasarı %5 düşürüyor. Buradan da alınan hasar düşürü var. Bunu Takeda ile beraber Takeda'yı fulle bu komutanı da 5-5-1-1 yap. Abi KVK'nın zevkini çıkart KVK2'de, o kadarı söyleyebilirim. Üçüncü becerisi Fabian stratejisi. Bu komutan kıtası birlik bölgesinin dışındayken %10 daha fazla normal hasar veriyor. Zaten kaç sefer bölgenin içinde savaşıyoruz ki. Ya hatta savaştık bundan ama yine de bölge dışından çok fazla savaştığımız zamanlar var arkadaşlar. Özellikle yani aktif olduğumuz süreçlerde bu kıta her türlü burası çalışıyor. Kıtası her temel saldırı başlattığında %25 ihtimalde bir combo saldırı başlatıyor. Combo saldırı 400. Burada 400 combo saldırı. Burada da 600. 1000 combo saldırı hasarı oldu. Tabii ki burası %25 ihtimalde arkadaşlar. Ama yine de yani 4 turda bir kere yapıyor arkadaşlar. 4 turda bir kere yapıyor. Geçelim 4. becerisi. Burada pasif beceri hedef türü tek hedefli. Bu komutan kıtası bir saha kıtasına saldırıyorsa her combo saldırı hasarı verdiğinde %20 ihtimalde bakın %20 ihtimalde hedefin etkin becerilerinin öfke gerekmesini 5 saniyeliğine 100 artırıyor. Burada zaten arkadaşım buradan öfke azaltması var düşmanda. Tamam mı? Öfke azaltması var. Buradan da 100 öfkeyi kaybettiriyor düşmana. Yani nasıl desem birisi Bertrand Takeda'ya vurursa hayatta bir beceri atması mümkünatı yok. Ve hedef zaten öfke gerekmesini artışından etkiliyorsa bu beceri bunun yerine hedeften ön öfke sömürür. Yani diyor ki eğer ki burada öfkeyi de azaltıyorsa ve burada ondan etkileniyorsa öfkeyi azaltıyor. Yine de 20 tane daha düşürüyor arkadaşlar. Sömürmek etki süresi boyunca bir düşmanın özelliklerini düşürür ve senin özelliklerini aynı miktarda artırıyor.
Yani şimdi burada böyle çok affedersiniz. Burada diyor ki eğer ki bu beceriden etkileniyorsa düşman kıtası sana 20 tane öfke kazandırıyor. Abi her türlü bu komutan canavar gibi bir iş yapıyor abi. Yani burada bu komutanı da fullleyeceksin abi. Fulllemesi gereken bir komutandır bundan. Ama aktif beceriye, hatta uzmanlık beceriye geçersek Kraliyet Ordusu Komutanı pasif beceri. Bu komutanın kıtası %5 daha az hasar alıyor. Kıtası kalan birim miktarı altında olan kıtalara %10 daha fazla combo hasarı verir. Şimdi bu komutanı böyle bir şekilde inceledik arkadaşlar. Bu komutanda bir canavardır. Yani KVK2'de gerçekten canavardır. Selahaddin neredeyse burada doğrudan hasar faktörü veriyor 1400. İntikal hız azaltması %30, iyileştirme düşüşü %40 var. Bunu Selahaddin Take'de de kullanabiliyorsunuz. 5-5-5 bir Selahaddin arkasına da bir Take'de koyacaksınız arkadaşlar. Take'de fullleyeceksiniz. Selahaddin Take'de kullanabiliyorsunuz. Bu birincisi arkadaşlar. Yani kombolarımız böyle olabilir. Buradan da Cengiz Han'ı arkadaşlar, yani eğer ki Cengiz Han'ınız da fullse, ki bu biraz zor, Cengiz Han'ı da Bertrand ile kullanabiliyorsunuz. Ama en sağlamı bence Bertrand Take'de olacak. Çünkü burada abi 600 combo saldırı, öfkeyi azaltıyor düşmanda 30 tane. Tamam mı? O da ne? Bak, o öfkeyi kaybettiriyor düşmana. Tamam mı? Burada %10 süvari saldırı. Süvari sağlık kazanıyor. İntikal hızı ve hasar düşüşü de %5 var. Burada %10 normal hasar bonusu var. 400'de tekrardan combo saldırı hasarı. Yani burada neredeyse 1000 combo saldırı hasarımız var. %25 ihtimalde tabii ki 400'ü. Burada diyor ki öfke gerekme artışı. Zaten düşman öfkeyi gerekiyor. Yani 1000'den 1200'e geçiyor arkadaşlar. %20 ihtimalde. Tamam mı? Yani etkin beceri, bu komutanın etkin becerisi, yani burası kullanıyorsa arkadaşlar buradan da 200 öfke daha ekstra ihtiyacı olacak. Ve buradan da sömürülen öfkeyi de %20 tane de öfke bize kazandırıyor. Eğer ki böyle bir etkin beceriye yani maruz kalırsa bu komutan kıtası da %5 daha az hasar alıyor arkadaşlar. Yani demek istediğim şey budur. Şimdi birisi KVK1'de, özellikle süvariler KVK1'de hiçbir komutanı fullemiyor. Ya 5-5-1-1 Minimato şeyle kullanılıyor arkadaşlar. 5-5-5-1 Minimato Baybars'la ya full Minimato Cao Cao oynuyorlar, ya full Minimato YSG yapıyor. Full Minimato YSG de güzeldir. Ama burada bu kıtanın arkadaşlar, yani burada Bertrand Takeda'nın açık alandaki etkiyi çok sağlam bir şekilde görebiliyorsunuz. Bu etki sadece açık alanda değil, direkt artık bu komutanlar rally metası bile olabiliyor. Yani KK2'de. Gerçekten rally metası olacak ve çok sağlam bir şekilde, yani rally'de de çalışıyor. Çünkü kimse Bertrand Takeda'yı rahat bir şekilde swarmlayamaz. Ve swarmlanan insanlarda canı çok çok yanar. Hem açık alanda bir tank olarak, yani düşünün şimdi piyadelerden Martel Richard yapıyor. Yani Richard Martel yapıyorsunuz. İçeri dışarıya bir çıkıyorsunuz abi. Bir ortaya girdiniz abi. Artık yani kimse sizi durduramaz abi. Çok iyi KP kasıyorsunuz ama hastaneyi doldurursunuz. Bukta da yine aynı şekilde hastaneyi doldurtuyor ama gerçekten de can yakıyor. Yani sizi suarblanan artık geçmiş olsun. Özellikle okçular bu kıtaya hiç yaklaşmamalı. Yani bu kıtaya yaklaştı mı okçular artık yandı. Her ne kadar da büyük Sayros, yani YSG de olsa, her ne kadar da büyük Sayros, ne bileyim Totmos da olsa, her ne kadar da büyük Sayros Edward da olsa, yine de aynı şekilde görebiliyoruz. Bu komutanlar hem garnizonda hem açık alanda gerçekten iş yapar. Yani artık neredeyse Suare'den Selahaddin bir tık daha geride kaldı diyebiliriz arkadaşlar. Çünkü bu komutanlar gerçekten KK2'nin metasını tamamen değiştirdi. Arkadaşlar umarım bu videoda faydalı olmuş olabilir. Eğer ki faydalı olduysa bir beğeni atmayı ve abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.